Merhaba arkadaşlar, DizanCAD teorik eğitimin 4. günündeyiz. Bugün size programdaki seri sisteminden bahsedeceğim. Programımızda iki çeşit serileme sistemi var. Biri orantılı serileme, diğeri ise orantısız serileme, yani kırık seri. Seriye başlamadan önce kalıbımı ekrana getiriyorum. Serileme menüsünden orantılı serileme fonksiyonunu seçerek işleme başlıyorum. Seri verirken saat yönüne dikkat etmek zorunda değilsiniz. İstediğiniz noktadan seriye başlayabilir ve istediğiniz noktaya dönebilirsiniz. Noktayı seçtikten sonra aynı eldeki mantıkta olduğu gibi size bir dik açı çubuğu çıkartıyor. 360 derece dönebiliyor çubuğumuz, gördüğünüz gibi. Seriyi ne yöne doğru verecekseniz, seri çubuğu o yöne doğru bakarken mouse'un sol tuşuyla işlemi onaylıyorsunuz ve bir serileme kutucuğu çıkıyor. Buraya vereceğiniz seri değerini girip sol tuşa, tekrar mouse'un sol tuşuna tıklayarak işlemi onaylıyorsunuz. Bir sağ klik ya da enter yapmanıza gerek yok. Nokta şu anda seri değerini aldı. Diğer noktayı seçiyorum. Aynı şekilde değerimi veriyorum. Omuzda bir büyüme istiyorsam burada değerim değiştiği için yazmak zorundayım. 0.5. Aynı şekilde omuzda bir çıkma gerçekleştireceksem yine 0.5 yapacağım değerimi. Bu yüzden tekrar yazmama gerek yok. Sol tuşa tıklayarak onaylıyorum. Yaka noktama veriyorum seri değerimi. Yakada bir açıklık istiyorsam bu sefer açacağım için çubuğum yukarı doğru bakarken 0.2, 2 milimde yakayı açmak istiyorum. Aynı şekilde yakayı çıkıyorum 0.2. Noktalarıma seri değerlerini verdim. Gördüğünüz gibi. Orantılı serimiz bu şekilde basit bir işlem. Yalnızca seride bir altın kuralımız var dikkat etmeniz gereken. Kalıbın ana hatları, yani ana noktaları, gördüğünüz kırmızı noktalar, köşe noktaları mutlaka seri değeri almalı. Seri değeri almayacaksa da sabitlenmeli. Çünkü program diğer seri verdiğiniz noktalara göre boşta kalan noktaları da otomatik olarak seriler. Yani ben bu noktayı boşta bıraktığım zaman ne olur? Hemen göstereyim size. Şöyle bir durum oluşur. Buradan benim verdiğim seriyi aynı şekilde buradan da içeriye doğru alır. Yani kalıbımın bu hattında aslında bir seri gerçekleşmemiş olur. Ölçülerim büyümez. O yüzden mutlaka boşta kalan noktam varsa onu sabitlemeliyim. Noktaya yaklaşarak klavyeden S tuşuna basıp sabitleme işlemini gerçekleştirebilirim. Ya da noktaya tıkladıysam seri kutucuğum çıktığı anda buraya 0 yazarak da bunu onaylayıp noktayı sabitleme imkanına sahibim. Seriyi verdikten sonra İstersem klavyeden B tuşuna basarak serimi kontrol edebilirim. Ya da buradaki seri ikonlarını kullanarak serilemeyi göster, serilemeyi gizle, seri değerlerini göster diyerek serimi kontrol edebilirim. Seriyi verdikten sonra seçim okuna basarak kalıbımın kumaş katı açık halini görebilirim. Bu şekilde serimi gerçekleştirmiş olurum. Seriyi verdikten sonra da ister sağ klik kaydetle ya da tüm parçaları kaydet ikonuyla serimi kaydedebilirim. Boşta nokta kalmasın dedik. Bu kumaş katı olan bir kalıp için de geçerli aynı zamanda. Şu anda burada bir değerim vardı. Ama şöyle bir kalıbım da olabilir. Şimdi hemen göstermek için bir şey oluşturacağım size. Ben buradan seri değerimi veriyorum. Eğer kumaş katı hattımı sabitlemezsem aynı şekilde benim burada verdiğim değerler buradan içeriye girer. Yani hiçbir sabitleme olmadığı için kumaş katında aslında kalıbım seri almaz. Gördüğünüz gibi sabit kalmış olur. O yüzden mutlaka kumaş katı olan hatlarda
ve boşta kalan noktalarda sabitleme yapmayı unutmuyoruz. Bu şekilde düzgün bir seri elde etmiş oluyoruz. Bu kalıba ihtiyacım yok. Bunu siliyorum. Serimi verdikten sonra kalıbımı kaldırıyorum. Aynı şekilde ön kalıbımı da serileyeceğim. Tekrar görebilmeniz açısından değerlerimi veriyorum. $2 milim yaka açıklığım vardı. Ön yaka olduğu için de 0.3 olarak da yakamı çıkıyorum. Boyda serim olmadığı için aynı şekilde bu noktayı da sabitliyorum. İkonlarımı kullanarak ya da dediğim gibi klavyeden B tuşunu kullanarak serimi açıp kontrolümü yaptıktan sonra serimi kaydedip kalıbımı kaldırabiliyorum. Seriyi verdikten sonra kontrol etmek isterseniz eğer, gördüğünüz bedenlerimin hepsi işaretli. Buradan ana bedenimin işaretini kaldıramayız zaten. Eğer ana bedenle diğer herhangi bir bedenimi birlikte görmek istersem, yani ana bedenimle en büyük bedenimi birlikte görüp kontrol etmek istersem bu şekilde seri kontrolümü yapabilirim. Diğer bedenlerimi de işaretlediğimde bu şekilde tek tek serimin doğruluğunu takip edebilirim. Ya da serileme menüsünden serilemeyi bir noktadan göster fonksiyonuyla aynı elde yaptığımız gibi seriyi istediğimiz bir noktadan sabit tutup kontrol imkanına da sahibim. Fonksiyondan çıkmadan istediğim noktalardan tıklayarak serimi bu şekilde kontrol edebilirim. Seri kontrolünde hoşunuza gidecek artı bir özelliğimiz var. Bu da seriyi yaptıktan sonra kaydediyorum. Kaydettikten sonra kalıbın üzerinde sağ klik, parça, serileri ayrı parça yap diyerek bedenlerimi ayırabiliyorum. Şu şekilde ön 44, ön 42, ön 40, ön 38, ön 34, ön 36. Bu şekilde serilerimi ayırıp kontrol etme imkanına sahibim. İstersem herhangi bir bedeni kaydedip işte büyük beden çalışmak için kullanabilirim. Bu şekilde ayırdıktan sonra tekrar birleştirmeme gerek yok. Çünkü program bana serili kalıbımdan bir kopya alarak bu parçaları ayırıyor. Gördüğünüz gibi kalıbım aslında burada. Ayırırken benim kalıbımı tekrardan parça listesine geri gönderiyor. Eğer siz tekrar ekrana getirmezseniz yani kalıbınız parça listesinde oluyor kalıp ayrıldığı zaman. Kontrol etmek için bu şekilde ekrana getirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu serili kalıbım, bu da kopya alınarak ayrılmış parçalarım. Kalıbımı tekrar parça listesine geri gönderiyorum. Eğer kontrol amaçlı ayırdıysam ben bu kalıplarımı dosyada durmasına gerek yok, silebilirim. Silmek için de ekranda başka bir kalıbım yoksa seçimin yanındaki tüm parçaları seç ikonunu kullanarak bütün parçalarımı seçili hale getirip delete ile silebilirim. Ya da ekranda başka parçalarım da varsa klavyeden kontrole basılı tutarak bu kalıplarımı üzerlerine birer kere tıklayarak seçip delete ile dosyamdan silebilirim. Seri yaptıktan sonra yanlış bir işlem varsa eğer düzeltmek istediğiniz bir nokta varsa tek bir noktadaki seriyi silmek için noktaya yaklaşıp klavyeden delete tuşuyla o noktadaki seriyi
silebilirsiniz ve tekrardan istediğiniz gibi seri değeri verebilirsiniz. Eğer kalıptaki bütün seriyi silmek isterseniz de serileme menüsünden ekrandaki parçaların serisini sil fonksiyonunu kullanarak da bu işlemi yapabilirsiniz. Ya da kalıbın üzerinde sağ klik, serileme, seçili parçanın serisini sil diyerek de tek bir parçanın serisini silebilirsiniz. Şimdi bu işlemi yapacağım. Ve gördüğünüz gibi serim şu anda silinmiş oldu. Sadece bu parçada silindi. Seçili parçayı sil dediğim için diğer kalıbımın serisi duruyor gördüğünüz gibi. Diğer bir seri işlemimde orantısız serileme yani kırık seri. Yine aynı şekilde serileme menüsünden orantısız seri işlemini seçiyorum. Aynı şekilde istediğim noktadan başlayabilirim, istediğim noktaya dönebilirim. Noktamı seçtikten sonra artık orantısız seri vereceğim için tablom çıkıyor bu şekilde. Çünkü artık her bedene ayrı seri değeri uygulayabileceğim. Orantısız seride x ve y koordinatları devreye giriyor. Ekranın üst tarafı y, alt tarafı eksi y, sol tarafı eksi x, sağ tarafı da x koordinatına doğru gidiyor. Bu yüzden değer verirken bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Tablo çıktıktan sonra değer vermeden önce boşalt diyerek her iki tabloyu da boşaltıyorum. Mavi olarak gösterdiği burada benim ana bedenim. Ana beden olduğu için zaten seri değeri vermiyoruz, müdahale etmiyoruz buna. Seriyi ne yana doğru vereceksem aynı şekilde o tabloya değer girişlerimi yapıyorum. Burada yine yanda başlayacağım seri değerini vermeye. Orantısız seride mantık şu şekilde ilerler. Benim ana bedenim 36. 36'mın noktası buradaysa bir küçük bedenim var 34. 34'ün noktası seri aldığında nereye geliyor? Aşağıya geliyor. Yani şurada bir yerde oluyor 34'ün çizgisi. Nokta aşağıya doğru kaydığı için 34 bedende eksi y'ye doğru gidiyor ve değerimi eksi yapıyor. Dolayısıyla 34'e gelip y tablosunda eksi 1 yazıyorum. Aynı şekilde 38'de de artık büyüme gerçekleştiği için kalıpta nokta dışarı doğru kayıyor. 38 bedenin noktası 36'dan dışarıda. Yani yukarı doğru gittiği için y koordinatına doğru gidiyor. O yüzden de değerim artık artı yapıyor. Direkt 1 yazıyorum. Sonrasında hesapla butonuna basarak bütün tabloyu kendim yazmama gerek kalmadan doldurabiliyorum. 44 bedende bir farklılık istiyorsam da 44 bedene gelip 1,5 yazarak enterlayarak işlemi onaylıyorum. Bu şekilde seri değerini vermiş oluyorum noktama. Gördüğünüz gibi burada da bir seri kuralı oluştu. Seri 1 olarak gösteriyor bana. Tekrar gelip diğer noktama tıklıyorum. Buraya da aynı şekilde boşalt, boşalt diyerek tablomu boşalttıktan sonra değerimi giriyorum. 34'te eksi 1, 38'de 1 hesapla diyorum ve 44 bedene gelip 1,5 yazarak enterleyip işlemi onaylıyorum. Omuz noktama geliyorum. Yine boşaltıyorum tablomu. Burada hem x'te hem de y'de değerim var. Y yönünde 36 bedenim yine bulunuyor ana kalıbım. 34 bedenim küçük olduğu için noktası içeride kalıyor. Yani eksi y'ye doğru gidiyor. Bu yüzden yine değerim burada eksi 0,5. 38'de artık omuzum büyüdüğü için 38'in noktası yukarı doğru gidiyor. Y koordinatına doğru. Yani değerim artı oluyor. 0,5. Hesapla diyerek tablomu dolduruyorum. Ve 44 bedene gelip
0.75 yazarak enterlıyorum. X yönünde de aynı şekilde 34 beden yine içeride ve noktası X koordinatına doğru gidiyor. Yani değerim burada artı 0.5. 38'den sonra artık büyüdüğü için eksi X'e doğru gidiyor. Değerimi eksi yapıyor. Eksi 0.5. Hesapla diyerek tablomu dolduruyorum ve 44 bedende eksi 0.75 yazarak işlemi onaylıyorum. Diğer noktama geldim. Tablomu boşalttım. Y'de değerlerim eğer yaka açıklığı istiyorsam 0.2 vermiştim. Yine 2 milim yakaya açalım. 36 bedenimin yaka noktası burada. Yani 36 bedenim 34'ten daha açık olmalı. O yüzden ne oluyor? 34'ümün yakası daha kapalı olacağı için nokta 34'te aşağıya doğru kayıyor. Yani eksi y. O yüzden eksi 0.2. 38 bedende yaka açıldığı için artık noktam yukarı doğru gidiyor. 0.2. Hesapla diyorum. 44'te de 0.4 yazarak işlemimi onaylıyorum. X yönünde de aynı şekilde neydi? 34'te X'e doğru gittiği için değerim artıydı. 38'de artık eksi X'e gittiği için değerim eksiydi. Hesapla dediğimde tablomu dolduruyordum ve 44 bedenimde de eksi 0.75 diyerek bir beden farkı oluşturuyordum. Yakada niye bir çıkma gerçekleştirmek istersem yine tablomu boşalttıktan sonra X yönünde olduğu için gelip X tablosunda işlemime devam ediyorum. 34'te yakam daha aşağıda oluyor. Çünkü 36'dan sonra yaka çıkmaya başlıyor. Yani 34'ün noktası X'e doğru gidiyor. 0.2. 38'de artık yaka çıkmaya başladığı için eksi 0.2. Hesapla diyorum. 44'te de eksi 0.4 yaparak farklılık gerçekleştiriyorum. Aynı şekilde burada boşta kalan bir noktam var boyda seri vermediğim için. Bu noktamı ilk başta anlattığım gibi noktaya yaklaşıp S tuşuna basarak sabitleyebilirim. Orantısız seri tablosunda olduğum için de noktayı seçtikten sonra buradan sabitle butonuna basarak da sabitleme işlemini gerçekleştirebilirim. Tabloyu kapatmadan serilemeyi göster diyerek serilerimi kontrol edebilirim. Gördüğünüz gibi 1-1 giderken burada 1,5'luk bir atışım oldu. Burada 5-5 giderken 75'lik bir farkım oldu. Bu şekilde serimi kontrol edebilirim. Tekrardan tıklayarak seri değerlerimi görmek için serimi kapatabilirim. Eğer değişiklik yapmayacaksam da tablomu kapatıp serimi açtıktan sonra kaydederek kalıbımdaki seri işlemimi bitirebilirim. Bu şekilde orantısız serileme işlemini uygulayabilirsiniz. Ama normalde bizim daha kolay yollarımız var. Yani kopyala yapıştır gibi. Sadece X yönlü, sadece Y yönlü yapıştır gibi. Şimdi o ikonları kullanarak tekrardan bir orantısız seri işlemini göstereceğim size. Kalıbın üzerinde sağ klik serileme, seçili parçanın serisini sil diyorum. Serilemeden orantısız serilemeye geliyorum. Başlangıç noktamı tıklıyorum. Tablomu boşaltıyorum. 34'te değerim eksiydi. Eksi 1. 38'de 1. Hesapladım. 44'te de 1,5 yazdım. Değerimi verdim. Şu an bu noktadaki değerimle etek ucundaki değerim aynı. Yani ikisini ayrı ayrı yazmama, işlem uygulamama gerek yok. Kopyalayabilirim.
Burada bu noktadayken geliyorum, kopyala ikonuna tıklıyorum. Sonrasında kopyalayacağım noktayı seçip yapıştır ikonuyla buradaki seri değerini bu noktaya kopyalamış oluyorum. Yalnızca burada dikkat etmeniz gereken, orantısız seride gördüğünüz gibi noktalara seri kuralları atıyor. Kopyala yapıştır yaptığımız için buradaki seri kuralıyla buradaki seri kuralımız aynı. Yani burada da seri 1, burada da seri 1. Diğer kalıplarda da bu şekilde kopyalama işlemi yapabilirsiniz. Yani yana vereceğiniz bütün değerlerde bu seri birden kopyala yapıştır yöntemini kullanarak seri verebilirsiniz. O zaman ne olacak? Dosyanızdaki birçok kalıpta seri 1 diye bir seri kuralı olacak. Herhangi bir noktada gelip bir değişiklik yaptığınızda diğer bütün seri birlere bu değişiklik yansıyacak. Yani ben burada eğer gelip boyda bir seri vereceksem buradaki seriden kopyala yapıştır yöntemiyle seriyi kopyaladığımda burada verdiğim değeri bu noktada alacak. O yüzden böyle durumlarda değişiklik yapacağınız durumlarda seriyi kopyalarken mutlaka noktayı seçip kopyala dedikten sonra kopyalayacağınız noktayı seçip farklı yapıştır butonuyla işlemi tamamlamanız gerekiyor. O zaman buradaki seri kuralıyla buradaki seri kuralı birbirinden farklı olacağı için yapacağınız işlemler birbirini bağlamıyor. Yani herhangi bir sıkıntı yaşamamış oluyorsunuz. Şimdi aynı şekilde gelip buraya boyda seri verebilirim. 34'te boyum kısa olduğu için eksi x'e doğru gidiyor. Eksi 1. 38'de artık uzayacağı için 1. Hesapla diyorum. 44'te de 1,5 yapıyorum ve enterlıyorum. Sonra buradaki boyda olan serimi buraya kopyalamak istiyorum. Nasıl yapacağım? Bu noktadayken kopyala. Sonra kopyalamak istediğim noktayı seçtikten sonra da sadece x yönündeki değeri istediğim için yapıştır x fonksiyonuyla da sadece x yönündeki değerleri kopyalamış olacağım. Gördüğünüz gibi rahatlıkla işlemi uygulayabiliyorum yazmadan. Gelip diğer noktamı seçiyorum. Tablomu boşaltıyorum. Y yönünde değerim eksi 0,5'ti. 38'de 0,5 oluyordu artık büyüdüğü için. Hesapla deyip buraya da 0,75 yazıyorduk. Burada da şöyle bir durum var. Benim burada y yönünde olan değerimle x yönünde olan değerim aslında aynı. Burada nasıl bir işlem uygulayabilirim? Bakın x ve y sütunlarının altında x'i y'ye gönder, y'yi x'e gönder diye ikonlarımız var. Yani benim y tablom dolu olduğu için y'yi x'e gönder ikonuna tıklayarak y'deki değerlerin aynısını x tablosuna gönderebiliyorum. Ama burada bir farklılığım var. Burada benim 34 bedende değerim eksi x'e doğru gitmiyor. 34 beden içeride kaldığı için x'e doğru gidiyor. Yani değerim artı. Burada bir artı eksi farkı olduğu için tekrar uğraşmama gerek yok yine. Direkt istediğim tablonun altındaki yön değiştir butonuna tıklayarak eksi olan değerlerimi artı, artı olan değerlerimi de eksi hale getirebiliyorum. Bu şekilde seri değerlerimi düzeltmiş oluyorum. Bu noktadaki vereceğim seri değerleriyle bu noktadaki değerler de aynı. X yönleri aynı ilerliyor. Ne yapacağım? Bu noktadayken kopyala diyerek kopyalayacağım noktayı seçip yapıştır X ikonuyla seri değerlerimi bu noktaya gördüğünüz gibi yapıştırabiliyorum. Burada y yönünde bir farklılığım var. Yaka açıklığım var. Y tablosunu boşaltıyorum. Neydi? 34 bedenimin yakası daha kapalı olacaktı. Yani eksiye doğru gidiyor. Eksi 0,2. 38'de artık yaka açılıyordu.
değerim 0.2. Hesaplıyordum. 44'te de farklı bir atışım vardı. 0.4 yaparak enterlayıp işlemi onaylıyordum. Yaka noktama gelip tıklıyorum. Aynı şekilde tablomu boşaltıyorum. Eğer seri açık bir şekilde çalışmak isterseniz, yani ben değerlerimi verirken seri atışlarını göreyim derseniz, serilemeyi göster diyerek tablodan serinizi açabilirsiniz ve bu şekildeyken de noktaya seri değerlerini verebilirsiniz. Benim buradaki seri değerim x yönünde. O yüzden x tablosuna geliyorum. 34 bedenimin yakası daha düşüktü. Yani x'e doğru gidiyordu. 0.2. 38'de yaka artık çıktığı için eksiye doğru gidiyor. Eksi 0.2. 40'ta aynı şekilde eksi 0.2. Ben verdikçe burada görebilirsiniz, tek tek atışlarım gerçekleşiyor. 42'de yine aynı şekilde eksi 0.2 ve 44'te de eksi 0.4 olarak seri değerlerimi verebiliyorum. Bu şekilde de istersem serim açık bir şekilde çalışabiliyorum. Noktalar üzerinde giderken bu şekilde ister tıklayarak, ister sonraki nokta ve önceki nokta oklarını kullanarak bu şekilde noktalardaki seri değerlerini de görebiliyorum. Orantısız seri işlemimiz bu kadar. Tablomu aynı şekilde kapatıp seçim okuna basarak serimi açıp kontrol ediyorum. Serimde eğer düzelteceğim bir yer yoksa kaydederek seri işlemini bitirmiş oluyorum. Seri işlemimizi de gördük. Kalıbımı kaldırıyorum ekrandan. Burada size göstermek istediğim bir de yardım menümüz var. Yardım seçenekler diyerek programın genel ayarlarının olduğu bölüme ulaşabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi dosyalarınıza şifre verebilirsiniz, programınıza açılış şifresi verebilirsiniz. Dosya güvenliğiniz, model kütüphanenizin yolunu bu şekilde belirleyebilirsiniz. Renkler kısmından genel parça renklerinden programın genel renk ayarlarını düzenleyebilirsiniz. Arka plan rengi, düz ip rengi, iç şekil rengi gibi. Yandaki seri renkleri kısmından bedenlerinizin seri renklerini ayarlayabilirsiniz. Seri verdiğiniz zaman çıkan renkleri buradan düzenleyebilirsiniz. Hangi bedende hangi renk olsun diye kontrolünüzü kolaylaştırması açısından daha koyu renkler seçerseniz çizgileri daha net olarak görebilirsiniz. Bedenler kısmından yeni bir beden şablonu ekleyebilir, bu şekilde doldurabilir. Sil diyerek istediğiniz beden şablonunu silebilirsiniz. Temizle diyerek sadece kütüphanenizdeki dosyalarda var olan beden şablonlarını bırakarak diğer gereksiz bütün şablonları temizleyebilirsiniz. Kumaşlar kısmından aynı şekilde yeni bir kumaş ekleyebilirsiniz. İstemediğiniz bir kumaş cinsi varsa silebilirsiniz. Kumaş renklerini düzenleyebilirsiniz. Yine aynı şekilde temizle butonuyla sadece dosyalarınızda kullandığınız kumaşlar kalarak diğer gereksiz kumaşları silebilirsiniz. Çizici kısmından çizici ayarlarını yapabilirsiniz. Eğer kalıplarda çizilirken iç dikiş görmek istiyorsanız iç dikiş gönder kutucuğunu işaretleyerek Plotter'dan kalıplarınız çizilirken içinde dikiş payını göstererek çizilmesini sağlayabilirsiniz. Pastal başı bilgisinin başta ya da sonda yazmasını seçebilirsiniz. Kesici ayarlarından karton kesici ve kumaş kesici ayarlarını düzeltebilirsiniz, kontrol edebilirsiniz. Kalıp tasarım kısmından yandaki ikonların sıralamasını gördüğünüz gibi değiştirebilirsiniz. Kısa yol tuşlarını buradan unuttuysanız eğer görebilir ya da değiştirebilirsiniz. Pastal kısmından
Normalde pastel yapıldıktan sonra dosyada bulunması için A4 kağıdına minyatür çıktısı alınabiliyor. Bu çıktının içi boş olarak ya da renkli olarak çıkmasını buradan işaretleyerek sağlayabilirsiniz. DXF gönderme ayarlarınızı görebilirsiniz. Yedekleme menüsünden buradaki yedekleme ayarlarını ayarlayabilirsiniz. Açık ya da kapalı olarak işaretleyebilirsiniz. Açık olarak işaretlerseniz burada belirlediğiniz gün ve saatte size yedeklemeyi hatırlatacak. Yaptığınız değişiklikleri kaydet diyerek onaylayıp çıkış diyerek bu tablodan çıkabilirsiniz. Yardım menüsü, yardım konuları dediğinizde size DesignCAD kitapçığını açacaktır. Buradan istediğiniz herhangi bir özelliği tıklayarak bu şekilde düz ip ekle diyerek mesela nasıl işlemi yapacağınızı hem yazılı hem de görsel olarak görebilirsiniz. İstediğiniz bütün işlemleri bu şekilde buradan öğrenebilirsiniz. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Video galerisi kısmından bugüne kadar versiyon güncellemeleri sırasında olan değişikliklerin videosunu takip edebilirsiniz. Çekilmiş eğitim videolarını izleyebilirsiniz. Ayrıca DesignCAD hakkında kısmına girerek versiyon notlarını tıkladığınızda bugüne kadar yapılmış olan güncellemelerde neler eklendiğini programa, nelerin değiştiğini, düzenlendiğini bu şekilde takip edebilirsiniz. Bugünlük eğitimimizin de sonuna geldik. 4. gün eğitimimiz de bitti. Bir sonraki eğitimimizde 5. günde artık dijit ve pastalı göreceğiz. Bir imalat eğitimi olacak. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere.